Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir çanta öreceğiz bugün sizinle birlikte arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu mini çanta modelini çalışacağız. Bu çanta modelini ünlü bir markada da gördük arkadaşlar. Ben de kendimce sayılarını çıkardım ve sizler için hazırladım. Çantamızı şöyle göstereyim arkadaşlar. İç kısımlarında şöyle mıknatıslı aparatlar diktik ve yerleştirdik. Elimde kalan, böyle arda kalan parçalı deri parçalarım vardı. Buralara deri parçaları yerleştirdim. Hemen çantamızın ölçülerine bakalım arkadaşlar. Çantamızın orijinaline birebir uymaya çalıştım. Şöyle göstereyim. Çantamızın eni 18 santim. Boyu yaklaşık olarak 23 santim. Çantamızı arkadaşlar şablonlu bir şekilde anlattığım video içerisinde hiçbir zorluk yaşamadan yeni başlayan arkadaşlarımın da rahatlıkla örmeleri adına şablonu daha sonra kanalımda topluluk kısmında ve ayrıca Instagram sayfasında da görüntülerini paylaşacağım arkadaşlar. Oralardan da takip edebilirsiniz. Bağlantı linklerini yine açıklamalar kısmına yer vereceğim. Çantamızda toplamda 100 gram kağıt iplik kullandım. Yani sap kısmı da dahil olmak üzere arkadaşlar 100 gram kadar kağıt iplik gidiyor. Bu şekilde çile halinde satılan kağıt iplikleri alıyorum, sarıyorum. Herhangi bir yumuşatma işlemi kullanmadan direkt örüyorum arkadaşlar. Çantamızı iki parça halinde örüyoruz. Daha sonra dikişini sağlayıp üst kısmını örüyoruz. Çantamızın ana kısmında 3,5 milim tığ kullandım arkadaşlar. Çantamızın sap kısmında ise şöyle göstereyim, 4 milim tığ kullandım. Eğer sizin elinizde tek numara varsa, yani 3,5 milim yün tığınız var, 4 miliminiz yoksa sap kısmını yine aynı tığla örebilirsiniz. Bahsettiğim üzere çantamızın böyle iç kısmında arkadaşlar tuhafiyelerde böyle hazır satılan mıknatıslar var. Onları örerek çantamızın iç kısmına dikişini sağladım. Evet, çanta yapına geçmeden önce sizden de ufak bir ricam olacak. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana verdiğiniz destekler çok önemli arkadaşlar. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayınız ve güzel yorumlarınızı da benden esirgemezseniz çok sevinirim. Evet, detayları verdik. Dilerseniz şimdi buyurun çantanın anlatımına geçelim. Öncelikle kilit işlemimi yapıyorum. Şöyle sabitleme, kilit işlemimi yaptım. Zincir çekerek başlayacağım. 25 adet zincirimi çekeceğim. Kilit işlemini zincirden saymıyorum arkadaşlar. 25 adet zincirimi tamamladım. Şimdi zincirimin bakın normalde şu kısımlarına batarak örüyoruz. Yalnız bu modelde hemen şablonumdan da göstereyim. Zincirimiz tam orta kısımda olacağı için arkadaşlar ve bu orta kısımdan batarak her iki yandan modelimizi oluşturacağımız için bunu biz tabanda da uyguluyoruz. Açıklıklar olmasın diye, boşluklar yaşanmasın diye arkadaşlar şu noktalardan batmıyoruz. Peki nereden batacağız? Zincirimizin arka kısmında bakın tek bir çizgi halinde görünen bir ilmeğimiz vardır. Zincirlerin arka kısmında bakın çıkıntılı olarak tek bir ilmek olarak kendini belli eden kısım vardır. İlk sırayı buradaki kısma batarak ilerleyeceğiz. Şimdi benimle birlikte ilerlerseniz çok rahat bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2. 2 zincir saydım. 3. zincirimi tespit ediyorum. Arkasını hafiften çeviriyorum. Bakın çentikli olan kısım var. İlmek var. Buraya batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Burada ikili trabzan yapacağım. Tığımın üzerinde 3 ilmek varken ilk ikisini bir diğer ikisini birlikte çıkartarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar böylece başlamış olduk. Tekrar tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Şimdi devam ediyorum. İkinci zincirimin arkasındaki bakın çentikli yapıyı buluyorum. Battım, arkadan ilmeğimi çıkartıp 2 defa da çıkıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız için tekrar yapalım. İkili trabzan arkadaşlar bakın tığımın üzerine bir tane ilmek aldım ve arkadan zincirimin arkasındaki ilmeği tespit ettim. Tekrardan bir ilmek daha aldım. Tığımın üzerine 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkartarak ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Bu şekilde
Son bir zincir kalana kadar arkadaşlar her bir zincirimin arkasındaki bu ilmeğe batarak ikili trabzan yapacağız. İkili trabzanlarımızı yaparken bir yandan da el ütüsü yapmayı unutmayın. Özellikle kağıt iplikle örmeye başlayan yeni arkadaşlarımız bu şekilde örgünüzü ördükten sonra elinizle bu şekilde bastırın arkadaşlar. Biz buna kağıt iplikle örerken el ütüsü diyoruz. Örgünüz daha düzgün olacaktır. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tane zincir kalana kadar arkadaşlar her bir zincirin arka kısmındaki ilmeğe ikili trabzan yapıyoruz. Bakın arkadaşlar sıra sonuna doğru geldim. Bir tane zincirim kaldı. Bu noktaya kadar 23 adet ikili trabzan elde ettik. Burada sıranın başında 2 zincir çektiğimiz kısmı da arkadaşlar trabzandan sayıyoruz. Şimdi son zincirimize dikkat. Bu noktada zincirimizi şöyle tutuyoruz ve zincirimizi içine batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bu noktaya arkadaşlar bir tane ilmek belirleyici takıyoruz. Şimdi bu noktada tığımın üzerine tekrardan bir ilmek alıyorum. Aynı noktaya tekrar ikili trabzan yapıyorum. Toplamda arkadaşlar son zincirimize 5 adet ikili trabzan yapacağız. Bakın ikisini yaptım. 3 4 ve 5. Bakın 5 adet ikili trabzanımı yaptım. Hemen şablondan da bakalım. Bakın arkadaşlar ilk sıradayım. 23 tane ikili trabzan elde ettim. Bu noktada 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi zincirimin diğer kısmına geçiyorum. Hemen tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve bu noktada arkadaşlar artık karşılıklı ikili trabzanların karşısına gelen ilmeklere batarak buralara da birer tane ikili trabzan yapacağız. Yalnız buraya dikkat. 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Hemen bunu ayırabilmemiz için tekrardan buraya bir ilmek belirleyici takıyoruz. İlmek belirleyici takmazsanız, yerinizi işaretlemezseniz arkadaşlar bir sonraki sıralarda nerelerde arttırma yapacağınız kafanız karışır ve sağlamasını yapamazsınız örgünüzün. O yüzden özellikle yeni başlayan arkadaşlarım mutlaka ilmek belirleyici takmalarını tavsiye ediyorum. Tığımın üzerine tekrar aldım. Bakın hemen yanında gelen ilmeğe batıyorum. Bu da zaten karşı sırada ikili trabzanımın karşısına geliyor. Yine ikili trabzan yapıyorum. Buradaki ipliğimi de bu şekilde arkasından yürütüyorum. Tığımın üzerine aldım. Bakın hemen yanındaki ilmeğe battım. Artık burada normal batıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle her iki ilmeğe birden şöyle göstereyim. Çünkü ilk sırada biliyorsunuz farklı yaptık. Burada artık normal bu şekilde batıyoruz. Arkadan da ipliğimi yürütüyorum. Bakın ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar gelelim. Sıra sonunda dikkat etmemiz gereken bir püf noktası var. Orayı da size göstereceğim. Evet, sıra sonuna doğru geldim. Bakın 22. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bu noktada hatırlayalım, 2 tane zincir çektiğimiz kısım vardı. Bunu da ikili trabzandan saymıştık. Dolayısıyla bu iki zincirimizin bu dibine de arkadaşlar batarak, dip noktasına batarak bunun karşılığına gelen kısma da bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Mutlaka bunu unutmayalım. Unutursak eksik olur arkadaşlar. Şimdi bakın ilk sıramızı bitirmiş olduk. Bu noktada ilmek belirleyiciler olan kısma kadar her iki tarafta da 23'er tane ikili trabzanımız var. Ortada da arkadaşlar 5 tane ikili trabzanımız var şu kısımda. Şimdi devam ediyoruz. 2 zincir çekiyorum. 1 2 örgümü çeviriyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmeğimi alıyorum. Buraya dikkat. Bakın dip noktasına batmıyorum. Buraya batmıyorum arkadaşlar. Buraya batarsanız artırma yapmış olursunuz örgünüzde. Bir sonraki gelen ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp ikili trabzan yapıyorum. Ve böylece ikinci sırama da başlamış oldum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki gelen ilmeğe batıyorum. Ve bir ikili trabzan daha. Bu şekilde burada arttırmayı yapacağım kısma, yani ilmek belirleyici taktığım kısma gelene kadar arkadaşlar her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum.
Evet arkadaşlar, bakın 23 tane ikili trabzan da yapmış oldum böylece. İlmek belirleyici olan kısma, yani arttırma yaptığımız bölüme geldik. Buradan belirleyicimi çıkartıyorum. Tekrar tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Bir sonraki ilmeğe bakın batıyorum ve bu noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Dikkat. 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi ilmek belirleyicimi tekrardan takıyorum. Arttırmaya nereden başladım? Bakın bu kısımdan. Hemen buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Buraya kadar yine 23 tane ikili trabzan elde ettik arkadaşlar. Şimdi burada bir alt sırada 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Bu 5 ikili trabzanın tepelerine çift batıyorum arkadaşlar. Her bir, yani boşluğa her bir ikili trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın ikincisini yaptım. Şimdi üçüncü 2 tane ikili trabzanımı yapacağım. Arttırma yapıyorum yani. Dördüncü 2 tane ikili trabzanım. Ve arkadaşlar bakın 5. ve bu sırada son arttırmamı da yaptım. Toplamda bakın 10 tane ikili trabzan elde etmiş olduk. Tığımın üzerine yine ilmeğimi alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batarak artık tek ikili trabzanlara başlayacağım. Yine ne yapıyorum? Yerimi belli ediyorum. Çünkü arkadaşlar arttırmalar birbirinden ayıracağız ki bir sonraki sıralarda, çünkü karışma ihtimali çok yüksek. O yüzden mutlaka ilmek belirleyicilerini takın. Şimdi her bir trabzan tepesine veya her bir böyle gördüğünüz boşluğa arkadaşlar bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine sıra sonuna kadar bu işlemi devam edeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar, sıra sonuna doğru geldim. Dikkat. Şu an 21. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi boşluğa batıyorum. 22. ikili trabzanım. Şimdi bu noktada sayarak giderseniz gerçekten karıştırmamış ve doğru bir işlem yapmış olursunuz. Şimdi bakın sanki bitmiş gibi gözüküyor normalde, değil mi? Yalnız bitmedi arkadaşlar. Neden? Çünkü buradaki 2 zincirimin tepesine batmadım. Zaten burada da 22 adet ikili trabzan oldu. O yüzden hemen tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve zincirimin bakın bitiş noktasına böyle bu şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Mutlaka sayalım arkadaşlar. Saymadan ilerlerseniz yanlış yaparsınız. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. 3. sıramı yapacağım. Tığımın üzerine hemen bir tane ilmek alıyorum. Ne yapıyordum? Dibine batmıyorum. Hemen bir sonraki bakın gelen boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hemen bir sonraki ilmeğe yine ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? Arttırma yapacağımız yer, yani ilmek belirleyici taktığımız yere gelene kadar her bir trabzan tepesine veya her bir boşluğa diyelim ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet, 23. ikili trabzanımı da yaptım. Arttırma yapacağım yere geldim. Hemen ilmek belirleyicimi bu noktada çıkartıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıp hemen bir sonraki boşluğa batarak ilk ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrardan ilmek belirleyicimi hemen bu noktaya takıyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım şablonumda bana ne diyor? Şu an 1, 2, 3. sıradayım. 3. sırada bir arttıracağım, bir tek yapacağım. Yani bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek yaparak bu arttırma noktalarını bitireceğim. Toplamda arttırmalarımdaki ikili trabzan sayımda 15'e çıkacak arkadaşlar. 3. sırada. Dikkat. Şimdi bakın. Ne yapacağım? Arttırma yaparak başlayacağım. Bir tane ikili trabzan yapmıştım. Hemen aynı noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha yaparak çift hale getiriyorum. Şimdi bir sonraki ilmeğe ne yapacağım? Tek ikili trabzan yapacağım. Bakın. Bir çift, bir tek gideceğim arkadaşlar. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Çift yapıyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. Tığımın üzerine aldım. Bir sonrakine tek. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Buraya çift yapıyorum. Yani 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe tek. Bir sonrakine çift.
1 ve 2. Bir sonrakine tek, bir sonrakine çift batıyorum. Evet, bakın bir sonrakine tek yapıyorum. Şimdi bakın bitirdim arkadaşlar. Bir sonraki ilmek belirleyicine geldim. Gelin sağlamasını yapalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, 15 tane ikili trabzan elde edecektim. 5 tane arttırma yapmış olmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın arkadaşlar, bu şekilde de sağlamasını yapabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Tek ikili trabzanlarıma devam edeceğim. Hemen tığımın üzerine bir ilmek aldım. Boş gelen ilk ilmeğime veya trabzan tepesine batarak ikili trabzanımı yaptım. Hemen ilmek belirleyicimi buraya yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar 23 tane ikili trabzan yapacağız. Her bir trabzan tepesine veya boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna doğru geldim. 22. ikili trabzanımı yaptım. Ne yapıyorum? Zincirimi unutmuyorum. Hemen zincirin bu bitiş noktasına da bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonundaki kısmında 23 tane ikili trabzanı tamamlıyorum. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. 4. sıramızda geçerken yine 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Örgümü çeviriyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Hemen bakın dibindeki boşluğu atlayıp ikinci boşluğa batıp ikili trabzan yapmaya başlıyorum. Bakın her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ta ki arttırma yapacağım yer ilmek belirleyici olan yere gelene kadar. Evet, ilmek belirleyici olan kısma kadar geldim arkadaşlar. Arttırma yapacağız şimdi. 23 tane ikili trabzanımı da tamamlamış oldum. Şimdi buradan ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. 4. sıranın arttırmaları kısımdayız arkadaşlar. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım ve hemen ilk gelen boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar ilmek belirleyicimi takıyorum. Arttırmaların belli olması adına. Bu noktaya arkadaşlar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve arttırmayla başlıyoruz. Bakın aynı noktaya çift battım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe tek batıyorum. Trabzanın tepesine. Tığımın üzerine tekrar aldım. Bir sonraki ilmeğe yine tek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir çift 2 tek yaptım. Burada arttırmaları da arkadaşlar bir çift 2 tek yaparak devam edeceğim. Şimdi çift yapacağım. 1, 2, aynı ilmeği 2 tane yaptım. Bir sonra gelen ilmeğe tek yapacağım. Bir tane daha tek yapacağım. 2 tek yaptım. Şimdi çifte sıra. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Sonraki gelen boşluğa bir tek. Yine bir sonraki ilmeğe bir tek daha. Evet, 2 tek yaptım. Daha sonra çift yapıyorum. Tekrar ayrı ayrı bir tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, 2 tane tek yaptıktan sonra çift batıyorum arkadaşlar. Bir sonraki ilmeğe. Ve en son bakın 1, 2 tane ilmek kalıyor. Onlara da ayrı ayrı bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bakın arkadaşlar 4. sırada da arttırma kısmımı tamamladım. Hemen şablonumdan bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. sırada 20 tane ikili trabzan elde etmem lazım. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet, 20 tane ikili trabzan elde ettim. 5 tane arttırma yapmış olmam lazım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Süper. Devam ediyoruz arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Şöyle el ütüsü yapmayı unutmayalım. Zaten örgümüz bittikten sonra buhar ütüyle de ütüleyeceğiz. Tığımın üzerine aldım. Bir sonraki gelen ilmeğe
batıp hemen ikili trabzanımı yapıp ilmek belirleyicimi de takıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar her bir trabzan tepesine veya her bir boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, 21. ikili trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. 22. ikili trabzanım. Ve bakın arkadaşlar, zincir, 2 tane zincir çektiğimiz kısım buraya geldik. Burada da dip noktasına batıyorum ve buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum ve 23 tane ikili trabzanımı bu sırada da tamamlamış oluyorum. Hemen 2 tane zincir çekip örgümü çeviriyorum arkadaşlar. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Şimdi 5. sıradayız. 1 2 3 4 ve 5. Evet, 5. sıramızı örüyoruz. Dibine değil, bakın buraya değil, bir sonra gelen ilmeğe batıyorum ve trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Arttırma yapacağım kısma kadar arkadaşlar bir tane ikili trabzan yapalım. Daha sonra arttırmaları birlikte yapalım. Evet, bakın ilmek belirleyici olan kısma geldim. Yani arttırma yapacağım kısma. Hemen tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve arttırma yapacağım noktaya 2 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Tekrar ilmek belirleyicimi hemen takıyorum arkadaşlar. Şimdi arttırma yaparak başladım. Hemen bakalım şablonumuzdan. 1 2 3 4 5. sıradayız arkadaşlar. Şurayı yapacağız yani. Burada bakın bir tane arttırma yapacağım, 3 tane tek yapacağım. Yani bir çift 3 tek, bir çift 3 tek ve arttırma olan kısımda 25 adet ikili trabzana ulaşacağım. Şimdi ilk çift arttırmamı yaptım, bakın ilk arttırmamı yaptım. Burada şimdi 3 tek yapacağım. Ayrı ayrı 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Şimdi çifte sıra arkadaşlar. Aynı ilmeğe yani 2 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi 3 tane tek. 1 2 ve 3. 3 tek yaptım. Şimdi çift yapıyorum. 1 ve 2. Aynı ilmeğe 2 tane ikili trabzan. Devam ediyorum. 3 tane tek yapacağım. 1 2 ve 3. 3 tek yaptım. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Evet, 2 tane ikili trabzan yaptım. Teklerden devam ediyorum. 1 2 ve 3. Ayrı ayrı bakın 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Aynı ilmeğe 2 tane ikili trabzan ve arkadaşlar son 1 2 3 tane ayrı ayrı ikili trabzan yapıp bu kısmımı da bitiriyorum. Bakın, ilmek belirleyicim burada, dikkat. Evet, 5. sırada da arttırma kısımlarını bitirdik arkadaşlar. Şöyle elimizde, el ütüsünde yapıyoruz. Bu noktada toplamda 25 adet ikili trabzan elde ettik. Yine 5 tane arkadaşlar arttırma noktamız var. Devam ediyorum. Evet, ilmek belirleyicimi çıkardım. Hemen bir tane tek ikili trabzan yapıp tekrar ilmek belirleyicisini buraya takıyorum arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar yine 23 adet ikili trabzanımızı yaparak devam ediyoruz. Evet, 5. sıramı da tamamladım arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5. Şimdi son sıramda 6. sıramdayım. 2 tane zincir çekiyorum. Yine örgümü çeviriyorum. Hemen tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Bakın dibine değil de bir sonraki ilmeğe batıp ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlmek belirleyici olan kısma kadar gelelim arkadaşlar. 23 tane ikili trabzanımızı tamamlayalım. Evet, 23 ikili trabzanımı tamamladım. Arttırma olan bakın uç noktasına geldim. Şimdi bu noktada tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve ilk ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen
ilmek belirleyicimi tekrardan takıyorum arkadaşlar. Şimdi son sıradayım. 6. sıradayım. Bakın 6. sırada bu noktada 30 ikili trabzana ulaşacağız. Ve yapacağımız işlem bir çift 4 tek. Bir çift 4 tek olup buradaki arttırma kısmını bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. 5 defa yine arttırma yapacağız. Bakın bir tane tek ikili trabzan yapmıştım. Yine aynı noktaya batıyorum. Bu ikili trabzanımı çift haline getiriyorum. Devam ediyorum. Şimdi ayrı ayrı 4 tane ikili trabzan yapacağım. İlkini yaptım. Şimdi ikinci ikili trabzanım 3 ve 4. 4 tane tek yaptım arkadaşlar. Şimdi çift yapacağım. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapacağım. Devam ediyorum. Şimdi 4 tane tek yapacağım. 1 2 3 ve 4. Şimdi çift batıyorum. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğim. Şimdi 4 tane tek yapıyorum ayrı ayrı. 1 2 3 ve 4. 4 tek yaptım. Şimdi sıra çift ikili trabzanımı yapmakta. 1 ve 2. Devam ediyorum. Şimdi 4 tekte sıra. 1 2 3 ve 4. 4 tek yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Devam ediyorum. 4 tane tek yapıyorum ve bitiriyorum. 1 2 3 ve 4. Evet, son arttırma kısmımı da yapmış oldum arkadaşlar. 6. sırada. Şimdi devam ediyorum. Hemen ilmek belirleyicimi buradan çıkartıp tek ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. İlk trabzanımı yapıyorum. Tekrar ilmek belirleyicini takıyorum. Sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yaparak örgümüzü bitirelim arkadaşlar. Evet, 22. ikili trabzanımı yaptım ve son arkadaşlar 23. ikili trabzanı da bakın zincirin tepesine batarak tamamlıyorum. Şimdi tamamıyla arkadaşlar parçam bitti. Bu noktada bitişi şöyle yapıyoruz. Bir tane daha zincir çekiyorum. Şöyle sıkılıyorum. Ve bu noktada ipliğimi kesiyorum. Kestiğim ipliği içeriden yürüterek gizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu parçadan bir tane daha yapalım. Ve buhar ütüyle de ütüleyelim. Daha sonra birleştirme kısmından devam edelim. Evet arkadaşlar, iki parçamı da ördüm. Yalnız fark edecek misiniz bilmiyorum ama bir ton farklılık oluştu. İplikler birbirine çok benziyor malum. Hiç fark etmeden bir ton farklı bir iplikle ikinciyi örmüşüm arkadaşlar. Ama videoyu size yetiştirmek için tekrardan örmeyeceğim. Bu iki parçayı kullanacağım. Zaten bir taraf ön, bir taraf arkaya gelecek. Hatta sizlere de fikir olsun. Dilerseniz böyle farklı renklerde yapabilirsiniz. Arkası farklı bir renk, ön daha farklı bir renk. Benimkinde de böyle bir tık ton fark oldu. Ama hiç önemli değil. Hiç belli olmayacak. Şimdi arkadaşlar bu iki parçamı birleştirmesini yapacağım. Ucu tok bir iğneye kağıt ipliğimi geçirdim. Şimdi bir noktadan arkadaşlar öncelikle ipliğimi sabitleyerek başlıyorum. Şimdi birleştirme yaparken yeni başlayan arkadaşlarımıza da tavsiyem bu tarz plastik ilmek belirleyici veya iplikle iki parçanızı sabitleyin. Bu dikişte çok kolaylık sağlıyor. Örgülerinizin kaymamasına sağlıyor arkadaşlar. İnanın ben de kullanıyorum bu yöntemi.
Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım mutlaka sabitleme işlemi yaptıktan sonra dikişe başlasınlar. Evet, benim için bu kadar yeterli. Şimdi parçamın arkadaşlar böyle tutuyorum. İlk kısmından şöyle öncelikle bir tutturuyorum. Her iki parçadan da alarak yine burada bir sabitleme işlemi yapıyorum. İlk başta. Şimdi nasıl dikeceğiz arkadaşlar? Dikkat. Her iki örgü parçamızın da arpacık arpacık görünen yerler var. Bu noktalarda bakın ön taraftaki ön lopları bırakacağım. Arka loplardaki şu kısımlardan alarak dikişe devam edeceğim. Yani şöyle arkadaşlar tuttum. Bakın arka kısımdan aldım. Diğer örgümün de arka kısımdan aldım. Ve iki parçayı dikişine başladım. Böyle üstten dikmeyin arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım. Üstten dikerseniz bu şekilde gözükür. Şimdi nereden çıktık? Bakın ipliğim buradan çıktı. Bu öyle dikerseniz üst taraftan görünür. Ama yandan girerseniz yani bakın şöyle çıktığım ipliğimin çıktığı noktanın yanındaki ilmekten girer ve diğer örgü parçasına bu şekilde gelirseniz daha pürüzsüz bir dikiş sağlarsınız. Bakın buradaki görüntüyü istemiyoruz. Eğer siz bu görüntüde dikmek istiyorsanız bu şekilde dikeceksiniz. Ama görünmez gizli dikiş yapacaksınız. Bakın şimdi bu nereden çıktı? Buradan. O zaman hemen yanındaki ilmekten gireceğim arkadaşlar. Ve karşıdaki örgü parçasından dikeceğim. Şimdi bakın buradan çıktı. Buradan çıktığı için yanındaki ilmekten giriyorum. Ve karşıdaki örgü parçasından alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tüm parçamızın dikişini sağlayalım. Evet, dikişini hemen tamamladım arkadaşlar. Son kısımdayım. Şöyle göstereyim. Bakın bu hali bile çok güzel oldu. Şöyle son kalan kısmının da dikişini sabitleyelim arkadaşlar. Son bitiş kısmını biraz daha sıkıca dikiyorum. Bir defa daha geçeceğim şu noktadan. Ve daha sonra arkadaşlar kalan ipliğimi içeriden yürüterek gizliyorum. Gizleme işlemini de yaptıktan sonra dikiş işlemi tamamıyla bitmiş oluyor. Şimdi çantamızın üst kısmını yapacağız. Bunun için hemen şöyle ipliğimi parmağıma sardım arkadaşlar. Şimdi öncelikle kilit işlemi yapıyorum. Şöyle kilit işlemi yaptım, sıkıladım. Sonra geliyorum şuradan ipliğimi ilmek kaydırma yaparak sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu noktalarda ikili trabzanlar veya işte zincir çektiğimiz kısımlar gelecek arkadaşlar. Bu noktaya batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Tekrar boşluğa geldim. Buraya da 2 tane sık iğne. Bu şekilde ikili trabzanların bakın boylamasına girdiğimiz kısmın boşluklarındayız. Bu boşluklara 2'şer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Trabzan boşluklarına bakın bu şekilde 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Bitişe kadar devam edeceğim. Evet, bakın son bu sıradaki bu ön yüzdeki son 2 tane sık iğnem. Şimdi arkadaşlar bakın diğer tarafa geçeceğim. Geçerken şurada birleştirme yaptığımız kısım var.
Buraya güzel bir görüntü olması açısından bir tane sık iğne buraya yapıyorum arkadaşlar. Bakın sonra arka kısmına geçtim. İkili trabzanların buradayım. Yine buraya 2 tane sık iğne yaparak başlıyorum. Sadece bakın şu noktaya, birleştirme kısmındaki şu noktaya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi her bir boşluğuma 2 tane, ikişer tane yani sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde trabzan boşluklarına 2 tane sık iğne yaparak arka kısmında da sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, arka kısmında sık iğnelerini tamamlamak üzereyim. Bakın buradaki boşluğa geldim. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın şu kenardaki denk gelen kısımlara bir tane sık iğne yaptık. Şimdi zincir çektiğim kısma geldim. Tepesine battım. Arkadaşlar arkasından bir ilmek çıkartıp bakın ilmek kaydırma yaptım. Bu ipliği arasından yürütüp gizleyeceğim arkadaşlar. Bakın ilk sıra sık iğnemi geçtim. Şimdi devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum ve tam dibine batarak yine sık iğne yapmaya başlıyorum. Bu sefer altta sık iğnelerimiz olduğu için işimiz kolay. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak arkadaşlar çevresine dönüyoruz. Bakın her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, ikinci sıramda da sık iğne sıralarımı tamamladım. Benim arkadaşlar toplamda 52 adet sık iğne elde ettim. Sizin belki bir eksik bir fazla olabilir. O kadar önemli değil. Görüntüsü bu şekilde güzel duruyorsa arkadaşlar hiçbir sıkıntı yoktur. Şimdi bakın sıranın sonuna geldim. Yine ilmek kaydırma yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Şimdi bir sıra daha sık iğne geçeceğim arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum ve tam dibine bir tane sık iğne yapıyorum ve yine yapacağım işlem her bir ilmeğe, her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yaparak çantamızın çevresini dolanmak olacak. Evet, üçüncü sırada da arkadaşlar sıra sonuna doğru geldim. Bakın son sık iğnelerimi yapacağım şimdi. En son yine sık iğnenin tepesine batıyorum. Arkadan bir ilmek alıp bakın ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Çantanın orijinalinde de 3 sıra sık iğne vardı arkadaşlar. Ben de bunu 3 sıra yaparak bırakacağım. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkılıyorum arkadaşlar. Ve bir makasla buradan ipliğimi kesiyorum. Bu ipliğimi de bir tığ yardımıyla içeriden gizleyeceğim. Ve arkadaşlar çantamızın bu kısmı bitmiş oluyor. Çantamızın ekstradan bir astarlama yapmayacağım. Kendi orijinalinde de bu şekilde çalışılmış. Şimdi dilerseniz çantamızın sap kısmına geçelim. Çantamızın sap kısmı için arkadaşlar böyle birazcık kalın bir sapa ihtiyacımız olacak. Şöyle göstereyim. Ben kalın olması adına çift kat iplik kullanarak çalıştım. Şimdi çanta sapımız için böyle 2 ayrı yumağa ihtiyacımız var. Çünkü çift kat çalışacağım. Tek kat çalıştım. Tek kat çok ince oldu. O yüzden çift kat iplikle çalışacağım. Böyle 2 eş parçaya böldüm. Zaten çok az iplik gidiyor. Bu 2 ipliği kullanarak öreceğim arkadaşlar. Şimdi burada bir miktar bu kısımdan şöyle uzunca iplik bırakıyoruz dikiş için. 4 milim tığımla devam edeceğim. Çünkü ipliğim kalın olacağı için 3,5 tığla örmem uygun olmayacaktır arkadaşlar. Kolay öremeyeceğim. O yüzden 4 milimle devam ediyorum. Sizin elinizde daha kalın tığ yoksa 3,5 milimle de örebilirsiniz. Ama ilmeklerinizi böyle birazcık uzatarak örün arkadaşlar. İlk noktada kilit işlemi yaparak başlıyorum. Evet, bir tane kilit işlemi yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. Şimdi çok sıkı olmamak şartıyla 2 adet zincir çekiyorum. 1 ve 2. 2 adet zincir çektikten sonra arkadaşlar örgümü şöyle çeviriyorum. Ve ilk zincirimin arkasında kalan tepe noktasındaki arkadaki ilmeği arkadan bir ilmek çıkartıp bakın tığımın üzerinde 2 ilmek varken ikisini birlikte örüyorum. Şimdi örgümü yine şöyle çeviriyorum arkadaşlar.
Bakın şurada kalan, bakın şöyleydi örgüm, çeviriyorum. Örgümün şurasında kalan şu 2 ilmeği alarak, arkadan da ilmek çıkartarak örüyorum. Şimdi başlangıçlar biraz zor oluyor ama sonra eliniz alıştıkça keyifli bir hale gelecek. İpliğimi birazcık uzun tutuyorum. Tekrar örgümü çeviriyorum. Bakın artık kendini belli ediyor. Arkada kalan, bakın şu ilmekleri şöyle 4 tane ilmek oluyor. 2, 4 alıyorum ve ikisini birlikte çıkartıp, bakın tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örüyorum. İpliğimiz çift kat olduğu için 4 ilmek gibi gözüküyor burada ama aslında teorik olarak 2 ilmek arkadaşlar. Bakın örgümü çeviriyorum. Arkada kalan şu ilmekleri şöyle alıp sık iğne yapıyorum. Çevirdim. Arkada kalan bu ilmeklerden ilmek geçirip sık iğne yaptım. Buradaki ipliğimi biraz uzun tutuyorum. Çok kısa tutarsanız çok zorlanırsınız. Bakın. İşlemim tamamıyla bu şekilde arkadaşlar. Çeviriyorum. Arkada kalan ilmeği alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar sık iğnelerime devam edeceğim. Evet. Biraz 2 kat iplikle örmek çok kolay olmuyor. Ben de itiraf edeyim ki. Ama kalın bir dokuda sapa ihtiyacımız olacağı için arkadaşlar bu şekilde çift kat iplikle çalışmanızı tavsiye ederim. Tek kat iplikle de olur mu? Tabii ki olur. Tek katla da çalışabilirsiniz. Sadece sap kısmınız birazcık daha dar olur. Şimdi arkadaşlar sap kısmının uzunluğunu da hemen ölçüsünü vereyim. Benim sap uzunluğum yaklaşık olarak 127 santim. Bu sap uzunluğunuzu kendi zevkiniz ve kendiniz boy ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Veya işte kimi örüyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben ortalama olarak 127 santim kadar yaptım. Evet, en son bitişi de yine arkadaşlar ipliğimizi bu şekilde çıkartıyoruz. Biraz da dikiş için uzunca bir iplik bırakıp kesiyoruz. Şimdi gelelim çantamıza dikişine. Şimdi çantamızın orijinalinde de kenarlarında böyle deri parçalar vardı. Ben de elimde bulunan atıl vaziyette olan böyle sap kısımlarındaki deri parçalarım var. Bunları kullanacağım. Çantamızın kuplarını şöyle arkadaşlar her iki tarafına dikişini sağlayacağım. Burada 2 tane çıkan ipliğimiz var. Bu 2 ipliği de arkadaşlar şu şekilde bakın dışarıdan dikişini sağlayacağım. Şöyle bu ipliklerin her ikisini de içeride kullanaraktan çanta sapımı bu noktalara dikişini sağlayacağım. Bakın arkadaşlar bir kenarının dikişini sağladım. Şöyle göstereyim. Gerçekten şahane oldu. Bir ipliğimle kordonumu, çanta sapımı çantaya diktim. Diğer ipliğimle de arkadaşlar bakın bu deri parçasını diktim. Şimdi bu ipliğimi de içeriden gezleyeceğim. Daha sonra diğer parçanın dikişiyle devam edeceğim. Çanta sapımızı diktim. Bakın buralarına da şöyle bahsettiğim deri parçalarının dikişini sağladım. Çok şık bir görüntü elde ettim. Bu şekilde handmade yazılı hazır deriler var arkadaşlar. Tuhafiyelerden bunları da satın alabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Bunun da bir tanesini böyle ağız kısmına dikmek istedim. Şimdi gelelim açma kapama yerini nasıl yapacağımızı. Bununla alakalı arkadaşlar şöyle tuhafiyelerde satın alınan böyle hazır deri açma kapama yerleri var. Dilerseniz bunu direkt böyle dikebilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi yarım trabzanlar yaparak bu şekilde derinin etrafını geçip ördükten sonra dikişini sağlayabilirsiniz. Bununla alakalı detaylı yapım aşamasını açıklamalar kısmında ve yukarıda arkadaşlar bağlantı linkini bırakacağım. Ama direkt yapabilen arkadaşlarımız için de özet geçmiş olayım. Her bir deliğe yarım trabzan yapıyoruz. Aralarda zincir yok arkadaşlar. Bu şekilde her iki kısmını da örgüsünü yapıp birini arkadaşlar bu kısma dikeceğim. Diğer kısmını da karşılığında gelen kısma dikerek
böyle açma kapama yerinde şık bir görüntü elde etmiş olacağız. Bakın açma kapama yerindeki mıknatısların da dikişini sağladım ve çantam tamamıyla bitmiş oldu. Çantam gerçekten şahane oldu. Severek kullanacağımdan hiç şüphem yok. Evet arkadaşlar, böylece bir projenin daha sonuna geldik. Kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana verdiğiniz destekler benim için çok kıymetli. Bu tarz tarif videoların devamı için lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin. Videolarımı beğenmeyi ve güzel yorumlarınızda destek göndermeyi unutmayın diyorum. Beni Instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesaplarımın bağlantı linklerini de vereceğim. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.